Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomuzun konusu sultan papağanı nasıl alıştırılır? Şu an bir tane kendi yavrumuz var. Bu yavrumuzun nasıl alıştırılacağını, nasıl kendinize daha kolay yakınlaştırılacağını anlatacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. İyi seyirler dileriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an bir tane az yabani bir sultan papağanımız var. Bu kendi yavrumuz arkadaşlar. Kendi üretimimizden getirdiğimiz. Arkadaşlar sultan papağanının yavrusu da yetişkini de kolay alışır. Çünkü sultan papağanları muhabbet kuşundan biraz daha değişik hayvanlardır. İnsanlara daha yakınlardır. Taktikleri, alıştırma taktikleri aynı mıdır? Evet, alıştırma taktikleri aynıdır. Ama sultan papağanları biraz daha ısırgan olduğu için alıştırmakta zorlanabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir sultan papağanı alıştırmak istiyorsanız yine aynı şekilde muhabbet kuşunda olduğu gibi kesinlikle el değmesi lazım. Sultan papağanları da tutulmayı çok fazla sevmezler. Onun için şöyle arkadaşlar. Bakın şuraya koyacaksınız. Günlük yarım saat, bir saat. Bakın. Şurada ve özellikle uyumayı çok severler. Metele çok severler. Onu da size tavsiye edeyim. Yani eğer ki hayvanı kendinize alıştırmak istiyorsanız. Bakın arkadaşlar şuraya koyuyorsunuz. Göğsünüz üstüne. Bakın mesela şu hayvan yavru şu an. Yavru olduğu için çok fazla durmak istemiyor. Arkadaşlar buraya koydunuz. Kafasını tutun. İki elinizle, yani şu iki parmağınızla, baş parmağınızla ve işaret parmağınızla tutun. Ben sol elimle tutuyorum. Siz örnek veriyorum sağ elinize tutun. Televizyon izlerken, maç izlerken, dizi izlerken, bilgisayar izlerken, sohbet ederken, evdeki bireylerde, yani örnek veriyorum siz 10 dakika sevebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada seviyorsunuz bu şekilde. Daha sonra eşinize verin. Bir 10 dakikada o sevsin. Çocuğunuz varsa ona verin. Evde bir büyüğünüz varsa ona verin. Misafir geldiğinde verin, sevsinler, ona verin. Arkadaşlar bu süreci ne kadar uzun tutarsanız sultan papağanı daha kısa sürede alışıyor. Bu özellikle yavrular için arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar. Çok durmazlar ilk başlarda. Yavru oldukları için ve insan alışık olmadıkları için kaçmak isterler. O yüzden sizin yapacağınız en güzel şey arkadaşlar bu şekilde sevmek. Bakın şu an hareketleri yavaşladı. Hiç kaçma girişimi, ısırma girişimi vesaire gibi bir durumlar olmuyor arkadaşlar. O yüzden dolayı sultan papağanı alıştırmak biraz daha zordur. İki türlü arkadaşlar. Bir yavru, bir de yetişkin. Yavruyu alıştırmak arkadaşlar çok kolay. Yetişkinden daha basit. Ama yavrunun şöyle bir riski var. Sultan papağanı yavruları çok yem yedikleri için küçükken müşterilerimiz ya da atıyorum bizi izleyenlerin yaptığı ve toplumdaki çoğu insanın yaptığı hatalardan bir tanesi arkadaşlar şudur. Hayvanınızı alıyorsunuz pet shop'tan veya üreticiden. Annesinden babasından ayrılıyor. Hayvan orada yem yiyor. Yem yediği için örnek veriyorum. Size geldiğinde hayvan başka bir ortama geliyor. Kafesiniz küçük oluyor. Ortam uyumlu olmuyor. Uyumlu olmadığı için otomatik olarak hayvanınız yem yemiyor. Bir hayvan evinize geldiği zaman, özellikle bu sultan papağanı için bahsediyorum. Evinize geldiği zaman hayvanınızı kafese koyun. Suyu ulaşabileceği şekilde yine alta koyun. Yemi yine aynı şekilde yere koyun arkadaşlar. Yerde bulunsun. Hayvanınızı 2 gün boyunca bizim atmış olduğumuz sultan papağanı konuşma videosu var. O videoyu dinletebilirsiniz. Çünkü başka bir sultan papağanının konuştuğunu duyunca hayvanınız da otomatik olarak stresten daha kolay çıkıyor. Sultan papağanınıza 2 gün boyunca yem yedirin. Kesinlikle ellemeyin. Yavrudan bahsediyorum özellikle. Yavrudan hayvan, çünkü yem yemeden hayvanınızı dışarı çıkartıyorsunuz. Zaten küçükken çok güçsüzlerdir arkadaşlar. Anne babadan ayrıldıktan sonra az yem yerler. Ortalama şöyle ben size örnek veriyorum. Günlük 50 gram yem yiyen bir sultan papağan anne babasının yanında size geldiğinde bu 2 grama kadar düşüyor. Otomatik olarak da hayvan ister istemez zayıf düşüyor. Zayıf düştüğü için de hayvanın ölümü daha kolaylaşıyor. Genelde sultan papağanı alanların çoğunun yaşamış olduğu sıkıntı bu. Sultan papağanı alıştırmak istiyorsanız öncelikle kesinlikle beslenmesine bakacaksınız. Muhabbet kuşundan ayıran özellik bu. Muhabbet kuşu zaten yem yemediği zaman arkadaşlar otomatik olarak kabarık şekilde duruyor. Ve ondan sonra değil size hani ısırmak, kaçmak zaten elinizden ayrılmıyor. Buna da otomatik olarak eğitim vermenize gerek olmuyor. Zaten hayvan kısa bir süre içinde ölüyor. Sultan papağanları çok farklıdır. Sultan papağanlarına yaklaştığınızda hemen tüylerini düzeltirler. Siz hayvanı hasta zannetmeyebilirsiniz. Benim size tavsiyem kesinlikle 2 gün boyunca hayvanınızın yem yediğini görün. Su içtiğini görün. Size daha önce videolarda atmış olduğunuz sultan papağanı konuşturma videosunu açın, dinletin.
Bunun sebebi de kolaylıkla stresten çıkmadır. Tek olan bir sultan papağanı kolay kolay ötmez. Ancak erkek olduğunda, büyüdüğünde ancak o zaman ötmeye başlar. Yavru getirdiğinizde yapacağınız en güzel şey arkadaşlar, hayvanınıza bizim de önce atmış olduğumuz sultan papağanı videosunu atın. Link olarak da ben size bunu videonun sonunda koyacağım. Hayvanınızı dinletin. Hayvanınızın yem yediğini ve öttüğünü duyduğunuzda 2 gün sonra yem yediğini ve öttüğünü duyduğunuzda hayvanınızı aynı şekilde bakın bu şekilde elinize alıp buranıza koyup sevebilirsiniz. Sultan papağanı her yerde durur. İlla burada olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Dizinizin üstüne koyabilirsiniz. Herhangi bir yerde yanınızda elinizin altında da bulunup sevebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi az önce yani ilk videonun başında kıpır kıpır olan hayvan şu an herhangi bir eğilimi olmuyor. Gördüğünüz gibi. Ve bunu sadece ben ikinciye yapıyorum arkadaşlar. O da benim kendi yavrum olduğu için biraz da alışımı kolay. Dediğim gibi yavruyu peki nereden anlayacağız? Yani pet shop'tan veyahut da bir yerden aldığınızda. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ayak kısımları özellikle bakın kırmızı olur. Yani daha böyle pütür pütür değil de daha kırmızı canlı olur. Buradan anlayabilirsiniz. Pet shop'a güvenmiyoruz. İşte üreticiden mi alsak? O da olabilir arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Yani pet shop'tan aldığınız ürünün karşılığı olabilir mi? Evet olabilir. O ilk aldığınız kişiye bağlı. Üreticiden de karşılığı olabilir mi? Evet karşılığı olabilir. O anlaşmanıza bağlı. Ama kesinlikle dediğim gibi hayvanınız ölmeden bir eğitim verip hayvanla beraber oynayabileceğiniz bir gelecek sağlamanız gerekiyor. Onun için aldığınız hayvanın yavru olduğunu görmek istiyorsanız bunu pet shop'ta göremezsiniz. Ancak getiren üreticinin verdiği beyanata göre siz pet shopçuyla ancak bunu konuşabilirsiniz. Lakin yuvalıktan annesinin yanından çıkmaya hazır, annesinin yanından yuvadan çıkıp yem yemeye başlayan bir hayvanın yavru olduğunu zaten kesinlikle ispat etmiş olabilirsiniz. Arkadaşlar yavru olarak alın, hayvanınızı besleyin. Besledikten sonra dediğim gibi artık ele alıp eğitimlerinizi başlayın. Muhabbet kuşunda olduğu gibi sultan papağanında da hayvanınızı saldınız. Salmadan önce kafesin içinde bu eğitimi verdikten sonra yani elle sevme eğitimini verdikten sonra hayvanınız size eğer elinize kafes içinde geliyorsa, kaçmıyorsa bunu ancak dışarıda gezdirip salabilirsiniz. Dışarıda dediğim evinizin içinde. Yani hiçbir sultan papağanına özellikle şunu teyit edeyim ben size. Yani dışarıya çıkmayın. Çünkü hayvanınız evde size gidip gelebilir. Ama dışarıda herhangi bir ağacı gördüğünde veya herhangi bir sesi duyduğunda korkup kaçabilir. O yüzden siz papağanınızı kesinlikle evde ayırmayın. Evde tutun. O yüzden daha sonra üzülebilirsiniz. Yerini aldığınız papağan da aynı size sıcakkanlı gelmeyebilir arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bir konu. Yaşlı bir kuş aldık. Çok yabani. Çok ısırıyor. Ne yapabiliriz? Arkadaşlar şöyle örnek vereyim ben size. Yaşlı bir kuşu böyle tutamazsınız. Tuttuğunuz zaman şu gagasıyla direkt çengel takabilir. Yani ben kendi üreticim olduğu için yani elimde işaretler var mı? Yani illaki şeyler oluyor arkadaşlar. Mesela şurada var. Şu an videoda çok gösteremiyorum. Yani genelde papağanlarımı tuttuğu zaman yetişkin özellikle anne baba olanlar yani üretim yaptığım papağanlarım kesinlikle çok ısırıyorlar. Peki bunun için ne yapabiliriz? Eğer eliniz kolay delinmiyorsa yani bir papağan tarafından eldiven kullanmadan da bunu halledebilirsiniz. Ama ben size şöyle tavsiye ederim. Arkadaşlar hangi elinizi kullanıyorsunuz yazı yazarken? Sağ elinizi mi? Sol elinize bir eldiven takıyorsunuz. Aynı bu şekilde tutuyorsunuz. Bu sefer sadece buraya arkadaşlar yetişkin kuşlardan bahsediyorum. Yavru kuşlar için ayağınızın üstünde, dizinizin üstünde, omuzunuzda, yerde, her yerde sevebilirsiniz. Ama yetişkin yabani kuşlar için arkadaşlar sol elinizi eldiven takıyorsunuz. Sağ elinizle yazı yazıyorsanız. Eğer sol elinizle yazı yazıyorsanız sağ elinize eldiven takıyorsunuz. Hayvanınızı tutuyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Kesinlikle buraya arkadaşlar. Dediğim gibi televizyon izlerken, maç izlerken vesaire gibi durumlarda hayvanınızı eldivenle tutarak eldivensiz elinizle aynı şekilde sevmeye başlıyorsunuz. Bu süreç yavrudan biraz daha fazla sürebilir. Örnek veriyorum 1 hafta değil de 2 hafta olabilir, 3 hafta olabilir ama yetişkin sultan papağanı da çok çabuk alışabilir. Size şöyle bir örnek de göstereyim arkadaşlar. Yaşlı bir hayvanınız var. Yani yaşını bilmiyorsunuz. Yaşlı olduğunuza inanıyorsunuz. Çok kaçıyor, çok ürküyor. Size daha önce göstermiş olduğumuz tırnak ve gaga kesiminde papağanın gagasını sivriliğini almanız gerekiyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi gagası çok sivri. Arkadaşlar tırnak makasıyla bu ucundaki sivriliği alırsanız hayvanınızın eldiveni delme şansı kalmıyor. Küt yapın. Yani hayvanınızın sivrilik gelen gagasını düz yapın. Az bir şey ucundan alın. Küt olsun ki batmasın. Bu süreç daha hızlanabilir. Sizin için de daha rahat olabilir. Dediğim gibi eldivenle tutup
elinizde sevebilirsiniz. Sultan papağanlarında kanat kesimi ve kanat çekimi yapalım mı? Ben çok tavsiye etmiyorum. En son süreç. Yani sultan papağanları çünkü daha kolay alışan hayvanlar. Yani çok böyle yabani olup da ben yem yedirdiğim hayvan biliyorum. Üretimde özellikle yani çok da ilgilendiğim bir hayvan değil. Çünkü hayvanları besledikçe hayvanlar beni tanıyorlar artık. Ha şöyle söyleyeyim. Yabani oluyorlar mı? Evet, yabani oluyorlar. Ama size alışık oluyorlar. En yabanisinden yani en çok ısıranı bilen arkadaşlar çok çabuk adapte olabiliyorlar. Ben bunu üretici ve bir pet shop olarak bildiğim için bunu kolaylıkla size tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar, başka bir konuyla ilgili muhabbet kuşu veyahut da sultan papağanı ile ilgili herhangi bir aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Size yorumlar kısmında yardımcı olabiliriz. Tekrardan arkadaşlar kanala abone olmayı, bizi tavsiye etmeyi, hatta paylaşmayı rica ediyoruz. İyi seyirler.